Entropi. Bu kelimeyi duymuşsunuzdur. Belki lise fizik derslerinden aklınızda kalmıştır. Ama bu sadece bir ders konusu değil. Entropi, evrenin en temel, en gizli kurallarından biri. Kozmosun devasa patlamalarından tutun da sabah kahvenizin soğumasına kadar her şeyin arkasında o var. Peki, bu kural aslında ne anlama geliyor? Gelin hep birlikte bu gizemin peşine düşelim. İşte bugünkü yolculuğumuzun kalbindeki asıl soru bu. Sürekli bize deniyor ki evren düzensizliğe, kaosa doğru akar. Peki madem öyle, bizim gibi bu kadar karmaşık, bu kadar düzenli yapıların, yani sizin, benim, hayatın kendisinin burada ne işi var? Bu bir çelişki değil mi? Hadi işe en başından hepimizin bildiği o klasik tanımdan başlayalım. Entropi denince aklımıza ilk gelen o popüler fikre bir göz atalım. Okulda bize öğretilen tanım tam da bu işte. Sıcak bir kahve bardağını masaya bırakırsınız, soğur. Toplu bir odayı kendi haline bırakırsınız, zamanla dağılır. Yani enerji ve madde her zaman daha dağınık, daha rastgele bir hale geçmeye çalışır. Kural bu. Bu açıdan baktığımızda entropi biraz, nasıl desem, karamsar bir şeye dönüşüyor değil mi? Her şeyin kaçınılmaz bir sona, bir ısıl ölüme doğru sürüklendiği tek yönlü bir yol gibi, sanki evrenin tek bildiği şey bozulmak ve dağılmak. Bir dakika. Eğer her şeyin kaderi dağılmaksa, etrafımızda gördüğümüz bu inanılmaz karmaşıklık, bu düzenli yapılar da neyin nesi? Belki de bize anlatılan bu basit tanım, resmin sadece küçük bir parçasıdır. Bu sorunun cevabı için gelin zamanda biraz geriye gidelim. Nereye mi? Sanayi devrimine. Çünkü entropinin sırrı aslında bir buhar makinesinin içinde gizliydi. Karşınızda hikayemizin kahramanı Sadi Carnot, genç bir Fransız mühendis. O dönemde Fransa, sanayi devriminde İngiltere'nin gerisinde kalmış ve Carnot'un pek bir amacı var. Buhar makinelerini daha verimli hale getirerek ülkesini ileri taşımak. Bu yüzden bu makinelerin sırrını çözmeye kafayı takıyor. Ve Carnot öyle bir şey fark etti ki bütün bakış açımızı değiştirdi. Dedi ki, mesele sadece ısının ne kadar olduğu değil. Tıpkı bir su değirmenini döndürmek için suyun yüksek bir yerden alçak bir yere akması gerektiği gibi, bir motoru çalıştırmak için de ısının sıcak bir yerden soğuk bir yere akması gerekir. İşin sırrı sıcaklıkta değil, sıcaklık farkında. İşte bu akış iş yapıyor. İşte bu, bütün konuyu anlamamız için kilit nokta. Entropi sadece düzensizlik veya dağınıklık demek değil. Daha doğru bir tanım şu: yoğunlaşmış, kullanılabilir, iş yapma potansiyeli olan enerjinin zamanla yayılıp dağılarak daha az kullanılabilir bir hale gelme eğilimi. Tamam, şimdi bu yeni, daha derin fikri alalım ve ölçeği büyütelim. Gözümüzü gezegenimize, yani dünyaya çevirelim. Güneşin bize verdiği o özel hediye tam olarak ne? Bu ilk duyduğunuzda nasıl yani dedirten bir bilgi değil mi? Enerji korunur, yani aldığımız kadarını geri yansıtıyoruz. O zaman bu işten bizim kârımız ne? Güneş bize hayat veriyor diyoruz ama nasıl oluyor bu? İşte o aha anı burası. Mesele enerjinin miktarında değil, kalitesindeymiş meğer. Güneşten bize gelen enerji yoğunlaşmış, düzenli, tek bir yönden gelen fotonlardan oluşuyor. Yani düşük entropili bir enerji paketi. Biz ise bu enerjiyi kullandıktan sonra uzaya her yöne dağılmış, dağınık, yani yüksek entropili bir ısı olarak geri yansıtıyoruz. Hatta bakın, rakamlarla konuşalım, bu o kadar net ki. Dünyaya güneşten gelen her bir tane yüksek enerjili fotona karşılık biz uzaya yaklaşık 20 tane düşük enerjili foton geri gönderiyoruz. Gelen 1, giden 20. Evrenin toplam entropisini 20'ye katlıyoruz resmen. İşte şimdi en başa o büyük soruya dönebiliriz. Yaşam evrenin bu temel kuralına karşı gelen bir mucize mi, yoksa bambaşka bir şey mi? Artık bu soruyu cevaplayacak her şeye sahibiz. Buradaki anahtar kelime sistem. Bakın, termodinamiğin ikinci yasasının o katı entropi daima artar kuralı var ya, o sadece ve sadece izole sistemler için geçerli. Yani dışarıyla hiçbir alışverişi olmayan kapalı bir kutu için. Ama dünya böyle bir yer değil ve en önemlisi siz de değilsiniz. Bizler sürekli dışarıdan enerji ve madde alan, dışarıya enerji ve madde veren açık sistemleriz. Yani şöyle düşünün,
Siz bir yandan vücudunuz gibi inanılmaz derecede düzenli bir yapı oluşturuyorsunuz, yani yerel olarak entropiyi düşürüyorsunuz ama bunu yapmak için ne yapıyorsunuz? Dışarıdan düşük entropili yiyecekler alıyor, bu enerjiyi kullanıyor ve sonra dışarıya yüksek entropili atıklar yani ısı, karbondioksit gibi şeyler veriyorsunuz. Kısacası kendi düzeninizi kurmak için evrenin geri kalanını çok daha fazla dağıtıyorsunuz. İşte bütün meselenin özeti bu. Yaşam, evrenin temel yasasına bir başkaldırı falan değil. Tam tersine, yaşam, evrenin entropiyi arttırma işini en verimli, en karmaşık ve en şık şekilde yapan mekanizmalardan biri. Biz entropinin düşmanı değil, müttefikiyiz. Şimdi konuyu daha da büyütelim ve en temel sorulardan birine gelelim. Zaman neden hep ileri doğru akar da geriye akmaz? Cevap, tahmin edebileceğiniz gibi yine entropide gizli. Entropiyi anlamanın en kolay yolu bir olasılık oyunu gibi düşünmektir. Çözülmüş bir Rubik küpü düşünün, bu hale gelmesinin sadece tek bir yolu var. Ama karma karışık olmasının kentrilyonlarca yani sayısız yolu var. Şimdi küpü rastgele sallasanız çözülme ihtimali ne kadar? Neredeyse sıfır. İşte evren de tam olarak böyle çalışıyor. Çok nadir, çok özel yani düşük entropili durumlardan çok daha yaygın, çok daha olası yani yüksek entropili durumlara doğru akıyor. Zamanın oku dediğimiz şey aslında bu olasılık akışından başka bir şey değil. Peki, bu yolculuk nereden başladı? Neden en başta her şey bu kadar özel ve düzenliydi? İşte burada geçmiş hipotezi devreye giriyor. Evrenin en başında, büyük patlama anında her şey inanılmaz derecede pürüzsüz ve tek düzeydi. Bu kulağa dağınık gibi gelse de, işin içine kütle çekimini kattığınızda bu aslında aşırı derecede olasılıksız ve düzenli bir durum. Yani çok düşük entropili bir başlangıç. İşte o andan beri evren o özel durumdan uzaklaşarak daha olası durumlara doğru akıyor. Zamanın oku da o an ateşlendi. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde elimize ne geçiyor? Entropi hakkındaki bütün düşüncemizi değiştirecek o sonuca varmaya hazır mısınız? Şunu bir hayal edin. Bir bardak sıcak çayınız var ve içine yavaşça süt döküyorsunuz. O en güzel, en karmaşık, o büyüleyici girdaplar ne zaman oluşur? Süt henüz dökülmeden önceki o mükemmel düzen anında değil, her şeyin birbirine karışıp tek bir renk olduğu o son kaos anında da değil. O güzellik tam da ikisinin arasındaki o geçiş anında, o dağınık yolculuk sırasında ortaya çıkar. İşte yaşam ve evrendeki tüm ilginç yapılar tam da bu ara bölgede var olur. Demek ki neymiş? Entropi sandığımız gibi bir sonun, bir çürümenin, bir yıkımın yasası değilmiş. Tam tersi. O yaratılışın ta kendisi. Karmaşıklığın motoru. Ve zamanın bizim için ileri doğru akmanın yegane sebebi. Ve bu düşünceyle bitirelim. Bizler bu devasa kozmik akışın içindeki anlık ama inanılmaz derecede karmaşık bir deseniz sadece. Peki bir zamanlar sadece yıkım sandığımız bu yasa acaba daha ne harikalar yaratma potansiyeline sahip? Evrenin bir sonraki karmaşık deseni ne olacak? Bu üzerinde düşünmeye değer bir soru.